Neredeyiz? Güney Kore'nin başkenti Seul'deyiz. Ay ne güzel söyledin onu. Seul my soul. Oo. Her yerde yazıyor. Şimdi biz şöyle bir Asya turuna başladık aslında. Asya turu dediniz yani. Asya'ya küçük kendimizi buraya atınca Asya turu oldu. Güney Kore ve Japonya'ya gideceğimiz bir tura başladık. İlk durağımız burası. Biz buraya aktarmalı olarak geldik. Moğolistan üzerinden geldik. Moğolistan'da dün eksi 20 dereceydi hava sıcaklığı. Biz havalimanındayken yani saçma sapan bir şey. Dün geldik ama akşam enerjimiz çok fazla yoktu. Biraz bir şeyler yedik. Ondan sonra sızdık biz. Sabah da kalktık. Burası neydi ya buranın adı? Bukong. Bukong. Değil mi? Bukong'du. Bukong. Ya isimlere çok takılmayın. Bu videoda gerçekten isimlerin hiçbirisini tutturamıyoruz. Doğru söyleyemiyoruz ama hepsinin doğru kısmını yazacağız altına. Ve zaten aşağıda haritalarda da göreceksiniz. Aşağıda haritaların linki var. O zaman bizim Seul turumuz başlasın. Evet, Seul'deki ilk sarayımıza geldik. Burası Joseon Hanedanlığı'nın kurduğu ilk ve en büyük saray. Toplam bunlardan 5 tane var. Adı Gyeongbong. Bak şimdi unuttum. Gyeongbong. Adı Gyeongbong Sarayı. Yazıyoruz buraya doğrusunda. 3000 won'a yetişkin olarak girebiliyorsunuz. Onun dışında bunların klasik kıyafetleri var ya, hanbok gibi bir şeydi adı. Onları giydiğinizde de ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Kiralaması da 10.000 won ile 15.000 won arasında bir şey galiba. Şimdi burasını şöyle anlatmak istiyorum kısaca. Bizdeki gibi böyle bir saray mantığı vesaire olmasın. İçine girip bir şey görmüyorsunuz. İşte dışarıdan yapıları görebiliyorsunuz. Bahçeleri var çok güzel. Hani oralarda gezebiliyorsunuz. Böyle kültürel bir etkinlik. Onun dışında bir de biz saat tam 10'da geldik. Bir asker değişimi vardı. Ona denk geldik. Bir de saat 2'de var galiba. Saatinizi ona göre ayarlarsanız hani kültürel bir etkinlik olur o da. Şimdi biraz tarihiyle ilgili bir şeyden bahsedecek olursak da burası 16. yüzyıldaki Japon işgali sırasında yıkılmış. Evet. Sonra bir kere daha yıkılmış. Bu sürekli yıkılıp durmuş. Evet, o hani Japonlarla Koreliler arasında çok fazla savaşlar var zaten. O her savaşta bütün bu saraylar için geçerli. Hepsi bir yıkıma uğruyor, sonra yeniden yapılıyor. Sonra en son Büyük Kore yani Kuzey Kore Güney Kore Savaşı'nda da yanmış. Şimdi yeni restore ediyorlar. Yani o yüzden aslında biraz daha set gibi aslında şu anda içlerine girişi vesaire falan da o yüzden de yok büyük bir ihtimal. Çünkü içleri muhtemelen daha restore edememişlerdir diye düşünüyorum ben. O zaman bu trip diğer yere doğru geçelim. Hadi. Şimdi burada Ulusal Müze'nin yanında böyle bir hayvan takvimi var. Orada doğduğunuz yıla göre olduğunuz hayvanı gösteriyor. Benimki yılan çıktı. Hüseyin'ki de ejderha. Ejderhayım. Evet, buraya geldiğinizde doğum yılınıza göre burada hangi hayvan yılında olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Sen de bir yılanlık zaten seziyordum ben. Nasıl? Bak yılan kardeşim. İşte hep görümcelikten bunlar hep. Arka tarafta şimdi böyle şaşalı bir bina var. Biz bunu bu kraliyet alanının bir bahçesinin bir parçası zannetmiştik ama burası bayağı şeymiş. Kore Tarih Müzesi'ymiş. Böyle tapınak gibi tasarlamışlar. Hemen önünde de böyle geleneksel bir tane Kore evi var. İçinde böyle ne yapıyorlar, ne ediyorlar, küçük şeyler var. Hatta şu sol tarafında tuvaletleri bile varmış. Onu bile koymuşlar. Böyle girip böyle tur atabiliyorsunuz içine. O zaman Koreliler gerçekten çok kısaymış. Çok zorlandım içeride yürürken. İçeri girebilirsiniz bu arada. Güzelmiş burası. Bence öneririm. Bence gelin yani. Bu arada biz saraydan saraya geçerken siz de videonun şimdiye kadar olan kısmını beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da seviniriz. Bak kalpcik. Evet, şimdi ikinci sarayımıza geldik. Burası yine Joseon Hanedanlığı tarafından kurulan saraylardan bir tanesi. İkinci en önemli saray olarak geçiyor.
Cheondaegong Sarayı. Gene isim yok. Geçtik orayı. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi Feng Shui prensiplerine göre tasarlanmış olması. Ya buraya geldiğin zaman zaten fark ediyorsunuz. Hani doğayla uyumu vesaire hiçbir şey gözünüze çarpmıyor. Bir sadelik mevcut. Aynı zamanda bu işte bahçeleri, tasarımı gerçekten sizi böyle bir rahatlatıyor gibi. Evet, ben de yani burası bir huzurlu hissettiriyor. Hakikaten doğanın içindeymiş gibi hissettiriyor. Ben bir sevdim burayı açıkçası. Evet, şimdi burada bazı dizilerde de geçmiş bu arada. Evet, Oo, bazı dizilerde de kullanılmış. Asmalı Konak'ta. Ha? Asmalı Konak'ta. Tabii Asmalı Konak. Kınalı Kalp. Yaşım belli oldu yalnız, bildiğim dizilere bak ya. Kullanıkları kimse bilmiyor artık. Şimdi buranın bir de Secret Garden olan bir bölümü var. Oraya da giriş yapabiliyorsunuz. Oranın bileti ayrıca satılıyor ve genelde sold out olabiliyor. O yüzden hani girmek istiyorsanız önceden bilet alabilirsiniz ya da erken gelebilirsiniz. Onun dışında ne söyleyebiliriz burası için? Mesela bilet fiyatlarını söyleyebilirsin. Bilet fiyatı 3000 miydi? 3000 tabii 3000 wondu yine. Gizli bahçe ayrıca satılıyor. Onun dışında şey söyleyecektim. Burası Joseon Hanedanlığı tarafından en uzun kullanılan saraylardan bir tanesi bu arada. Yine tabii ki daha önce de bahsetmiştik. Japonlarla sürekli böyle bir kavga halinde oldukları için yine tarihi zamanlarda zarar almış, yeniden yapılmış. Yine de ama ilk sarayki kadar zarar görmemiş burası. Yani siz bütün sarayları bir 3 kere falan yıkıldı, yeniden yapıldı olarak. Yani bir Çinliler, bir Japonlar. Bunu not olarak düşüyorum her videonun şeyini. Her şey siz bir 3 kere yıkıldı, yeniden yapıldı olarak düşünün. Evet. Burası. Ben burayı sevdim. Ben de burayı daha çok sevdim bu arada. Burada zaman geçirilir, söyleyeyim. Kısıtlı zamanınız varsa buraya gelin, yani onu diyeceğim ben. Bir önceki saraya göre daha az insan var bu arada. Bir kuş var. Kıç 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 kıç. Evet. Hadi o zaman biz burayı iyice turlayalım. Evet. Saraydan çıktıktan sonra yürüme mesafesinde bu tarihi Kore evlerinin olduğu bir alan var. Bukon Hanok Village diye geçiyor. Oraya geldik. Geldiğiniz zaman uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Burada hala yaşayan insanlar var. O yüzden sessiz bir şekilde ziyaret etmeniz gerekiyor. Her yere giriş de yok bu nedenle. Eski Kore evlerinin adı Hanok olarak geçiyor. O yüzden buranın adı Bukon Hanok Village. O zaman Bukon mahallenin adı Hanok Evler mi? Baktınız siz ekleyeyim. Bu tarz evlerin adı Hanok. Ben de bu kadar bilgi. Şöyle bir durum var. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Kore savaşlar çok yıkılan bir yer olduğu için eski yerlerden, yani bu Hanok Village'lerden çok fazla kalmadı. Evet. O yüzden hani biraz da özellikle koruma altında alınmaya çalışılan bir yer. Bir de ultra turistik bir nokta. Zaten hani Seul'de gezilmesi gereken çok aman bir yer yok. O yüzden kalabalık, çok fazla, sabah erken saatlerde gelmenizi tavsiye ederiz. Ha bir de akşam saat 5'ten sonra sabah 10'a kadar ziyaret kabul edilmiyor. Çünkü insanlar yaşıyor burada. Evet, çünkü insanlar yaşıyor burada gerçekten. Hem her yerde uyarı var hem de bayağı bizzat insanlar da var. Sessizlik ve işte girişlerin vesaire Sessizlik. yapılmış. Bugün en mutlu günü. Evet, şimdi devam ediyoruz. Kore'de şöyle bir şey var. Karşıdan karşıya geçme yerlerinde böyle şemsiyeler var. İnsanlar burada hem güneşten korunuyor hem de böyle yağmur falan yağdığında yağmurdan korunuyor. Böyle güzel bir düşünce. Ben çok sevdim. Bahçe şemsiyesi gibi. Evet. Merkezinde yer alan Jogyesa Tapınağı'na geldik. Burası bir Budist tapınağı. Jogye tarikatının tapınaklarından bir tanesi burası. Şehrin merkezinde yer alıyor. Hala aktif bir şekilde kullanılıyor. Birkaç tane giriş kapısı var. Hepsinin ayrı bir anlamı var. Buranın önemli özelliklerinden bir tanesi şehrin merkezinde yer alması. Hala aktif olarak kullanılması ve hem eğitimlerin verildiği hem de düzenli olarak ibadetlerin yapılabildiği bir alan olması. Çok böyle
fotoğrafik açıdan böyle insanı çeken Anime bir gibi yanı bir yer. var bu arada. Bu arada şansımıza pazar günü ayna denk geldik. Onda böyle bazı görüntülerini çektik, ekleriz. Geldiğiniz zaman mutlaka uğrayın bence. Bence burayla ilgili bir de şöyle bir şey vardı benim bildiğim. İstenildiği zaman böyle Budist gibi yaşayabileceğim bir günlük böyle seansları vesairesi gibi şeyleri vardı. Evet, o da biraz hem turistik hem de belki yayma açısından da Evet. kullanılabilir, bilmiyorum. Parası karşılığında, ücreti mukabilinde böyle bir deneyimde yaşayabiliyorsunuz. Ama işte Güldeniz'in dediğine katılıyorum. Şehrin merkezinde çok da böyle hani güzel bir bahçe, keyifli bir bahçe, zaman geçirmek için güzel bir yer. Renkli renkli bir yer. Evet, bayağı insta gördük bu arada. Ben böyle yapınca ülkücü hareket gibi oluyor. Ha tabii. Neydi böyle Ama onlar zaten şöyle yapıyorlar. Ama şunu da yapamıyorum ya. Baksana parmaklarım. Abla parmağı şöyle aşağı indir. Ha, ama yine Ya oldu mu? ha benim Asenam, ha benim Asenam. Ülkücü hareket engellenemez. Insadong sokağına geldik. Burası Insadong Cultural Street olarak geçiyor. Yol boyunca böyle hediyelik eşya satan, işte kültürel bazı parçalar satan, atıyorum porselendir bir şeydir falan filan, öyle şeyler satan dükkanlar var. Yeme içme yerleri var. Daha çok bu arada gündüzleri canlı burası. Akşamları biraz daha sessiz sakin oluyor. O diğer bizim Myeongdong'daki gibi falan çok hareketli sokağı olmuyor. Buraya geldiğinizde denk gelirseniz böyle askeri geçişlerin falan olduğu zamanlar da var. Biz denk geldik. Evet. Bu da artıydı. Şimdi Insagong Street'te sokakta dolaşırken şurada bir tane stüdyo gördük. Bu stüdyolardan Kore'de bir sürü var. Bu stüdyoların olayı şu. Sadece Instagram'a, sosyal medyaya fotoğraf atacağınız fotoğraflarda böyle güzel fotoğrafları çekinebilmek için kurulmuş stüdyolar ve dünyadan buraya fotoğraf çekilmek için sadece bu stüdyolar için gelen o kadar çok insan varmış ki turizmin bir parçası haline gelmeye başlamış. Yani millet fotoğraf çekmek için bu stüdyoya geliyorlar, buraya giriyorlar, fotoğrafları çekip gidiyorlar. İçerinde böyle makyözü, şusu, busu falan filan her şey var. Böyle bir stok görüntülerden falan ücretsiz olanı bulursam koyacağım, görürsünüz orada. Yani fotoğraf çekmeye geliyorlar, böyle fotoğraflar çekiniyorlar. Yunanlılar sürekli bir şey kaptırmaya alışmıştık da pişmaniyeyi Korelilere kaptırmış olmaya bir güldüm ya. Bayağı bildiğin pişmaniyenin aynısı. Benzer işler. Vallahi. Sadece tek fark onlar balla yapıyorlarmış. Muhtemelen eskiden bizde de balla yapıyordu ilk yapıldığı zamanlar. Önceden tabii ki şeker olmadığı için. Buna şaşırdım. Evet, Kore ile ilgili kısa bilgiler kısmına geldik şimdi. Burayı bence atlamayın. İzleyin çünkü hani burası Avrupa'da ya da standart gördüğümüz ülkelerden farklı bir yer olduğu için biraz uymamız gereken farklı yapılar var, bakmamız gereken. O yüzden bence gelme planınız varsa buraya atlamayın. Evet, şimdi Kore'ye nasıl geldik? Burası şimdi malum uzak bir yer aslında. Direkt uçuşta yaklaşık 9 saat, 8,5-9 saat süren bir uçuş. Biz Moğolistan üzerinden aktarmalı geldik. Yaklaşık aktarma süresiyle birlikte 13 saat falan mı oldu? 13-14 saat bir şey oldu. Yani o da sadece havalimanındaki 3 saatlik beklememiz oldu. Ama böyle bir şey yaparken dikkat edin, Moğolistan'da hava eksi 20 dereceydi biz indiğimiz zaman ki biz tişörtle gelmiştik. Şaşırdık oraya geçince. Ondan sonra havalimanına geldiğiniz zaman zaten havalimanı metrosu var burada. Havalimanında iki çeşit metro geliyor. Bu metrolardan bir tanesi hızlı, bir tanesi all stop train diyor. İkisi arasında 15 dakikalık falan bir fark var. Ama fiyat olarak express olan 2 katı daha pahalı. Hani o yüzden all stop'u kullanabilirsiniz. Çok bir şey fark etmiyor, zaten aynı yerlerden geliyor. Bir de all stop gelmeyip de express geldiği zaman bazen duraklarda şey yapmıyor, kapısını falan açmıyor. Bizim gibi böyle saf bakmayın, biz öyle bak. Burada bir ulaşım kartı alıyorsunuz. Aynı bizim bu kartlar gibi düşünün. Depozito ücreti var 500 won kadar. Onları daha sonra iade alabiliyorsunuz bu arada. Her yerde depozito iade noktaları var. Biz okuduğumuzda diğer zamanlarda baktığımız zaman şöyle bir şey görmüştük hani. Metrolarda falan kredi kartı geçmiyor gibi. Geçiyormuş. O da kullanması çok karışık falan diyorlar ama aslında çok basit. İngilizceye basıyorsunuz.
Oradan hangi istasyona gidecekseniz ismini buluyorsunuz, yazıyorsunuz. Onun yüzden bir bedel çıkıyor karşınıza. Onu direkt ödüyorsunuz, geçiyorsunuz. Şimdi prizden de bahsedelim. Buranın prizi bizde uyumlu. Japonya'da biliyorsunuz biraz daha farklı. Buraya gelirken aklınızda o soru işareti olmasın. Her yerde normal bizim prizleri kullanabilirsiniz. Havadan bahsedelim. İlkbahar ve sonbahar burası için uygun mevsimler. Yazın birazcık daha sıcak oluyor. Kışın da soğuk malum. Ama Japonya kadar dramatik değil herhalde bu kadar Evet. bizim gördüğümüz, anladığımız kadarıyla. Yani o yüzden bakın aslında ucuza bilet bulabildiğiniz zamana gelin direkt. Şimdi bir de burada şöyle bir şey var. Google Maps doğru, ya daha doğrusu hatta Google'ın birçok şeyi, hizmeti burada düzgün bir şekilde çalışmıyor. O yüzden Google Maps çalışmayacaktı. Daha doğrusu çalışıyor ama normal yürüyüş vesaire gibi rotaları düzgün bir şekilde vermiyor. O yüzden burada kendi 2 tane uygulaması var. Bir Kakao Map, bir de Naver diye bir uygulama. Ben Naver'ı indirdim ama söyleyeyim. Evet, her yeri çok güzel gösteriyor. Hangi durakta, hangi kapıdan, metrodan inerseniz daha hızlı çıkacağınız kadar hepsini gösteriyor ama kullanması Google Maps kadar kolay değil. Diğer Kakao Maps'te de şöyle bir sorun var. Yerlerin Korece ismini yazmanız gerekebiliyormuş. O da tabii bizim için çok zor bir şey. Ama onun harici Google Maps'te belli bir orana kadar kullanabiliyoruz. Ben açıkçası Google Maps'e gidiyorum. Google Maps'te bulamadığım yerleri, yani yürüyerek değil de hani gözümle takip ederek gidiyorum. Onun harici ihtiyaç olursa Naver'ı kullanıyorum. Peki şimdi bir finansçı olarak sana söylüyorum. Burada kredi kartı kullanmak mantıklı mı değil mi? Nakit mi taşımak lazım? Finansçı olarak ne diyorsun? Şimdi şöyle, ben kredi kartı ekstremini dolar ve euro olarak ayrı ayrı alıyorum gittiğim ülkelerde. Bu Avrupa'da avantajlı oluyor ya da işte Amerika'da vesaire avantajlı oluyor ama bu gibi convertible olmayan para birimlerinde önce dolar ya da euroya çeviriyor. O noktada da bankanın kendi kuru üzerinden çeviriyor. O yüzden böyle ekstra bir maliyete katlanmış oluyorsunuz. O maliyete katlanmak işte size kalmış bir şey. Ben çok katlanmak istemiyorum. O yüzden ben nakit kullanıyorum. Çok hani böyle zorda kalmadığım sürece daha avantajlı geliyor. Bir de para birimlerindeki değerlerden dolayı ne kadar harcadığımızı gerçekten ben hiç anlamadım. Anlayana kadar geri dönüyoruz yani, o kadar. O da sizin de aklınızda bulunsun. Kendinizi kaybedebilirsiniz, kaptırabilirsiniz. Ben şu an ne harcadık, ne aldık hiçbir fikrim yok. Az mı harcıyoruz, çok mu harcıyoruz bilmiyorum. Dönünce hesaplarda göreceğiz artık. Bu bilgiler kısmı da bu kadar. Artık biz geziye devam ediyoruz hala. Şimdi Gwangjang markete geldik. Burası şehrin, yani Seul'ün en eski ve en otantik böyle yeme içme yerlerinin olduğu pazar diye adlandırdığımız noktalardan bir tanesi. İçerisi yine böyle giriyorsunuz, böyle kollara falan ayrılıyor. Gerçekten bayağı kalabalık. Her şey açıkta. Bazı yerlerde oturup hemen işte pişiriyorlar, önünüze getiriyorlar, yiyorsunuz. Farklı farklı konseptler var. Geldiğiniz zaman uğrayın lütfen. Bence yani bir uğranıp bir yemek yenebilir. Hani böyle biraz daha geleneksel bir şeyleri yaşamak için. Ama burnu hassas olan bünyeler için zorlayıcı olabilir. Çünkü her yerde çok fazla yemek kokusu geliyor. Bir de ya burada deniz mahsulleri çok fazla ve bizim o alışık olduğumuz tarzda değil. O yüzden size kalmış, bir şey diyemedim. Bir de kalabalık. Hani zaten şu an biraz dışına çıktık videoyu açabilmek için. Çünkü gerçekten içerisi çok kalabalık. Hani içeride durup bir video vesaire falan çekebilme imkanınız hiç yok yani, onu söyleyeyim. Yani en azından bizim yok bu. Şimdi biz gezmeye devam edelim. Her yerde böyle abur cubur marketi gibi yerler var ve inanılmaz çeşit var. Yani benim gibi insanlar buranın içerisine girdiğinde ne alacağını bilemez. Bir de yani gerçekten çılgınlık seviyesinde kocaman katlarca, kaç katlarca bu mağaza? 2 katlı mı 3 katlı mı? Kocaman yer. Çok acayip. Yani enteresan. Bak burada matchalı falan bir şeyler var. Matchalı, wasabi'li. Evet. Tuhaf tuhaf şeyler var ya. Myeongdong sokak pazarına geldik ya da birkaç tane farklı ismi var. Tam olarak adında nasıl söylendiğini zaten bilmiyoruz. Onu ben zaten yorumlara biliyorsunuz. Bırakıyorum bütün konumları. Burası böyle upuzun, böyle bir 500-600 metre falan.
her yeri bu saatlerde böyle sokak lezzetleri halinde bir yer haline geliyor. Yani üstünüz başınız geçerken yağ kokuyor. O kadar çok sokak lezzeti var ve ne yiyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Hani zaten geleceksiniz, gelmek zorundasınız gibi bir durum var buraya geldiğiniz zaman. O yüzden kesin gelin ve bir şeyler atıştırın. Biz bir tur attık, şimdi ikinci fasla geçeceğiz. Kore'de biliyorsunuz kozmetik markaları çok ünlü ve tüm dünyada da son dönemlerde inanılmaz popüler oldu. Şurası full kozmetik dükkanı, şu baştaki çıkıncı hariç. Geri kalan her yer kozmetik ve zaten bütün caddelerde çok fazla kozmetik ürünleri satan yerler de var. Her yer maske, işte bütün o beauty ürünlerin satıldığı yerlerle dolu. Sokak sanki bakınca hani yeme içme sokağıymış gibi gözüküyor. Yani yemek restoranların olduğu yer gibi gözüküyor ama tamamen şey yani. Maskeci, beauty, adı aklıma geliyor. Her yer gratis. Bir defa söylemeye çalışacağım. Söyleyemezsem ki muhtemelen söyleyemeyeceğim. Altta yazıyoruz zaten. Chien Chi Gong'dayız. Bilmiyorum. Burası birkaç defa şekil değiştirmiş bir yer. İlk başlangıçta bir dere varmış tabii ki burada ama dere zamanla kurumuş ve daha sonrasında da böyle fabrikalardan vesaireden dolayı zehir saçmaya başlamış. Sonra orayı kapatmışlar, kurumuş. Üzerine otoban yapmışlar. Bir süre öyle devam etmiş. Ondan sonrasında da tekrardan altında bir su akıntısı olduğu için kaymaya başlamış. Tekrardan bir yapay dere haline getirmişler ve 11 kilometre boyunca böyle bütün hat boyunca uzanıyor. Şimdilerde yani bayağı bir zamandır insanlar yürüyüş yapmak için, keyifli vakit geçirmek için bu noktaya geliyorlar. Gerçekten de çok keyifli. Şu an gördüğümüz nokta hem böyle huzurlu, şehrin içerisinde ağaçların falan olduğu, bir su akıntısının olduğu güzel bir nokta. Bir de bence akşam aydınlatması vesaire de çok yakışıyor böyle yerlere. Evet. Hani onu öneririm. Tek sorun hemen böyle yan tarafında böyle ışıklı yerler var. Aklınıza bulsun. Ama yerin altında kalıyor ya, birazcık böyle izole oluyor gibisin. O yüzden güzel. Evet, güzel ben de sevdim yani.